Evet, şimdi sizlere İstanbul Beyazıt Meydanı'nın 2000 yıl önceki halini, Roma dönemi halini anlatacağız. Burası Theodosius Forumu. Hadi gelin başlayalım. Evet, şimdi İstanbul Beyazıt Meydanı'na geldik. Size burasının 2000 yıl önce nasıl gözüktüğünü, daha sonra işte 1700 yıla Osmanlı dönemi ve Türk döneminde nasıl değişikliğe uğradığını anlatacağız. Şimdi ilk önce Bizantiyon antik kenti var bildiğiniz gibi. İstanbul'un çekirdek kenti, o Sarayburnu'nda kurulan kent. Onun çıkış kent kapılarının Çemberlitaş'ta olduğu bilinir ve o dönemde Bizantiyon antik kenti yaşadığı dönemde bu Beyazıt bölgesi o dönemde kentin nekropolisiydi. Yani aslında Beyazıt bölgesi Roma döneminin, işte Bizantiyon antik kentinin olduğu dönemde, Helenistik döneme kadar giden dönemlerde burası İstanbul'un ilk mezarlık alanıydı, nekropolisiydi. Kent kapıları dediğimiz gibi Çemberlitaş'ta aşağı yukarı bittiği düşünülür. Bazıları bunu Milyon Taşı'nın olduğu yeri de söylerler ama genellikle biz Çemberlitaş'tan sonra Bizantiyon antik kentinin bittiğini biliyoruz. Daha sonrasında Bizantiyon antik kenti İmparator Konstantinus tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul yapıldığında biliyorsunuz Bizantiyon kenti artık Konstantinopolis adını alıyor ve kent genişletiliyor ve Roma'ya benzetilmeye çalışıyor. Roma'ya benzetileceği zaman da ne oluyor? Roma'da neler var? Roma dönemi forumları var. Burada da forumlar inşa edilmeye başlanıyor. Önemli forumlar. En önemlisi zaten Konstantinus'un yaptırdığı, işte günümüzde Çemberlitaş olarak bildiğimiz Konstantinus forumunu inşa ediyorlar. Onun arkasından da bir başka forum daha yapıyorlar. Forum Tauri denilen bir forum yapıyorlar. İşte Forum Tauri dediğimiz yerde buraya inşa ediliyor. Beyazıt Meydanı civarında Forum Tauri denilen bir forum inşa ediliyor. İmparator Konstantinus döneminde. Yani İstanbul'u Roma'ya benzetmeye çalışıyorlar. Caddeler sütunlu caddelerle benzetmeye çalışıyorlar zaten. Ve Forum Tauri adını nereden alıyor? Birkaç görüş var. Görüşlerden bir tanesi hayvanlar. Taurus çünkü hayvan demek, boğa da anlamında. Burada işte hayvanların satıldığı yer anlamından da geldiği söylenirken kimisi de şehir Prefectus Praetorius, yani şehir valisi Taurus isminde birisinden adını aldığını ve o Forum Tauri'yi organize ettiği için de, tesis ettiği için de Forum Tauri olarak bilindiği düşünülüyor. Şimdi Forum Tauri 330 senesinde İstanbul'un işte başkent olarak ilan edildiğini düşünürsek 4. yüzyıla içinde devam ederken İmparator Theodosius tahta çıkıyor. 1. Theodosius. Onu Hristiyanlar çok severler ve Büyük Theodosius derler. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun asıl dini olarak, resmi dini olarak Hristiyanlığı benimsemiştir. Konstantinus döneminde bu yapılmıyor. Hristiyanlığa serbestli verilmiştir ama Büyük Theodosius derler o yüzden de. 1. Theodosius döneminde o Forum Tauri Theodosius Forumu olarak yeniden reorganize ediliyor. Yani tesis ediliyor, restore ediliyor diyebilirim sizlere. Şimdi bunu neden yapıyor Theodosius? Burada bir forum inşa ediyor. Çünkü Roma'da bir forum var. Traianus Forumu. Traianus Forumu'nun çok benzerini İstanbul'da da yapmak istiyor. Burada yapmak istiyor Theodosius. Bunu yapmasındaki en büyük sebep de İmparator Theodosius'un kendisini o Roma İmparatorluğu'nun en büyük sınırlara ulaştırmış olan İmparator Traianus'a şöyle diyor Theodosius, ben diyor akrabalık ilişkilerim var ve Traianus'un soyundan geliyorum diyor. O yüzden de Forum Traianus'un çok benzerini İstanbul'da Forum Theodosius olarak tesis ettiriyor. Forum Theodosius'un çoğu yapısı Roma'daki Traianus Forum'daki yapılarıyla neredeyse çok benziyor. Oraya gittiğinizde de Forum Traianus'u Kolezyumun biraz ilerisinde Traianus Forum'unu köşeli bir forum olarak görüyorsunuz. Geç antik çağ forumları aslında oval veya yuvarlak forumlar olarak biliniyor. Fakat Theodosius Traianus Forum'una benzeteceği için köşeli bir forum yaptırıyor. Nitekim Roma'daki Traianus Forum'da köşeli bir forum. Buraya yaptırdığı forum 350 çarpı 400 metre o boyutlarında ve 140 bin metrekareye sahip devasa bir forum yaptırıyor. Günümüzde nerelere kapsıyor bunlar derseniz, şu an gördüğünüz yapı o forumun giriş kapılarından bir tanesi. Bunun arkasında anlatacağım sizlere bir başka giriş kapısının olduğu ve günümüzdeki
İstanbul Üniversitesi'nin Abidevi kapısına kadar gittiği düşünülüyor. Yani bu Mese Caddesi'nin kuzey bölümlerini alıyor ve Mese Caddesi aslında forumu güneyden sınırlıyor. Çünkü Mese Caddesi'nden sonra günümüzde tramvay yolu biliyorsunuz burası. Yeniçeriler Caddesi diye de geçiyor. Bunun arkasından çünkü topografyada düşüş başlıyor. Şimdi İmparator Theodosius bu forumu yaptırdığında neler yapıyor? En önemlisi forumun ortasına bir Roma geleneği olarak kendisinin başarılarının sarmal bir şekilde yukarı doğru devam ettiği Theodosius sütununu yaptırıyor. Çünkü Trajanus forumunda da, Roma'daki Trajanus forumunda da İmparator Trajanus'un zaferlerine sarmal bir şekilde yukarı doğru devam ettiren bir sütun var. Burada onun da bir videosunu verir sizlere. Roma'da benim çektiğim bir videoyu. Ve Theodosius sütununu, işte kendi sütununu buraya yaptırıyor. Dediğim gibi zaferlerini nakşetmişler oraya. Çünkü önemli başarılar, askeri başarıları falan da var 1. Theodosius'un. O sütunun tepesine atlı kendi heykelini koyduruyor. Başka neler yaptırıyor? Detaylı bir şekilde anlatacağız sizlere. Yani buraya geldiğinizde, bu videoyu izledikten sonra bu Beyazıt Meydanı'na geldiğinizde 1700 yıl önce Forum Theodosius'un nasıl gözüktüğünü kafanızda en azından tahayyül edebileceksiniz. Bazı temsili resimler de var. Onları da koyacağım buraya bulabildiklerimizi. Dediğimiz gibi sütunu yaptırıyor. Sütunun tepesine atlı kendi heykelini kurduruyor. Bunun yanında İmparator Hadrianus'un bir atlı heykelini getiriyorlar buraya ve onun da biz Theodosius Forum'da İmparator Hadrianus'un atlı heykelinin olduğunu biliyoruz. Bu benim çok ilgimi çekiyor ve bunun üzerinde biraz duracağım. Şimdi burası detaylı bir şekilde hiçbir zaman kazılmadı. Yani 1950'lerde anlatacağım sizlere, 20'lerde filan yol geçirmek için bir kazılar var ama yüzeyin 3 metre altında o Theodosius Forum'un zemininin yaşadığı düşünülüyor. Onun daha da altında büyük bir ihtimalle o Bizantiyon kentinin nekropolü var. Burada hiçbir detaylı bir kazı yapılmadığı için belki de o Hadrianus'un atlı heykeli, bu kazı yapılsa, bu İstanbul Üniversitesi'nin önünde kaç kere yol yapıldı, yine kaldı, oradaki taşlar falan yenilendi ama detaylı bir açma yapılmadı. Belki de onun altında o Hadrianus atlı heykeli yaşıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu Hadrianus atlı heykelinden daha sonra hiçbir kaynakta bahsedilmiyor ve böyle güzel bir eserden de Venedik'te filan da veya İtalya'da filan da yok veya kaçırmamışlar. Çünkü 1204'te Haçlıların geldiğinde çoğu eseri Avrupa'ya kaçırdıklarını biz biliyoruz. Hadrianus'un bu atlı heykeli neye benziyor olabilir? Size bunu da videosunu vereceğim. Şu an Roma'da Kapitol müzelerindeki Marcus Aurelius'un atlı heykeline de çok benziyor olmalıydı. Yani öyle bir eser. Şimdi o videoda göreceğiniz gibi bir eser. Belki de Beyazıt Meydanı'nın altlarında, derinliklerinde hala yaşıyor. O Marcus Aurelius bu arada atlı heykelini de Konstantinus sanmışlardır. O yüzden günümüze kadar kalmıştır. Halbuki onun Marcus Aurelius olduğunu bilseydi Hristiyanlar onu da patates edeceklerdi, mahvedeceklerdi, kırıp dökeceklerdi. Çünkü Hristiyanların asla bu pagan imparatorlara karşı çok kötü kızgınlıkları var. Şimdi dediğimiz gibi bir Hadrianus atlı heykelini koyuyorlar Theodosius Forum'una. Basilica Theodosiana diye bir kamu binası yaptırıyorlar. Bu da dediğim gibi Roma'daki Trajanus Forum'daki Basilica Ulpia Bazilikası ile tamamen aynı. Orada da bir kamu binası var. Buraya da bir kamu binası yaptırıyor. Basilica Theodosiana. Onun da bu Mese Caddesi'nin hemen biraz kuzeyinde olduğu düşünülüyor. Bunları yaptırdıktan sonra forumun 2 tane de giriş kapısını yaptırıyorlar. Şu an gördüğünüz bu forumun büyük bir ihtimalle batı giriş kapısı. 23 metre yüksekliğindeymiş yaşadığı dönemde. Üzerinde işte bu sütunlar var. Sütunlarda Juniperus excelsa denilen yüksek ardıç bitkisi kullanılmış. Bu da Tanrı Herakles var. Yarı Tanrı Herakles'tir. İşte 12 işi yaparsa Tanrı olacaktır. Böyle bir mitolojik hikayesi vardır. O Herakles'in sopasındaki motifler bunlar. Bunları yaptırmış. Herhalde Herakles'e karşı da bir sempatisi var gibi düşünüyoruz Theodosius'un. Bu pagan sembollerine de kullanıyorlar. Yani sikkelerde filan da kullanıyorlar. Yaptırdığı zafer taklarında filan tanrıça nikeleri filan da kullanıyorlar. Yani Hristiyanlık asıl din olmasına rağmen pagan sembollerini sağda solda kullanmışlar. Nitekim işte burada da Tanrı, o yarı Tanrı Herakles'in lobutu, sopasındaki bitkiyi de burada kullanmışlar. Juniperus excelsa yüksek ardıç bitkisi kullanılmış. İşte bu giriş kapısı 23 metre yüksekliğinde. Bu batı giriş kapısı.
Bir de forumun doğu giriş kapısı olması lazım. Araştırmacılar böyle söylüyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Bu Hasan Ağa Camisi var biraz ileride. Onun önünde de belki de bu forumun doğu giriş kapısı olduğu düşünülüyor. 2 tane giriş kapısı var. Bu yapı içinde, benim arkamdaki yapı içinde zaman zaman Theodosius zafer takı filan derler ama Theodosius bir zafer takı değil bu. Roma zafer takları apayrı yapılar ve bir zafer takı olması için bir kapının üzerinde Attika katının olması lazım. Burada o yok. Şimdi dediğimiz gibi genel bir Theodosius forumunun yapılarından bahsettik. Bir şey daha unuttuk. O da en önemlisi. Bu forumun etrafında sarayların, kiliselerin ve pazar alanlarının olduğunu biliyoruz biz. Çünkü Roma'daki Trajanus forumunda da oraya giderseniz Trajanus pazarları filan der. Ve burada da o pazar alanları varmış. Nitekim bu caddenin hemen alt sokağında Antik Otel diye bir otel var. O otelin işte yapılırken, inşaat kazısı yapılırken bir Roma dönemi yapısı filan çıkıyor. Crypta Porticus çıkıyor. Crypta Porticus nedir? Aslında İzmir Agorası'nı biliyorsunuz. İzmir Agorası biz bunu çekmiştik zaten. Yani bir pazar alanının altındaki depolama yerleri de burada çıkıyor. Yani aslında Theodosius forumunun Trajanus forumuna çok benzediğini, o pazar alanlarının da etrafında olduğunu biz buradan biliyoruz. Şimdi Theodosius forumunu genel olarak sizlere bilgisini verdik. 407 senesine geliyoruz. Theodosius döneminin hemen arkasından biraz yine Theodosius dönemleri devam ediyor. İkinci Theodosius dönemi, Arkadius dönemleri 407 senesinde bir deprem geçiriyor Theodosius forumu. 447 senesinde bir deprem daha geçiriyor. 465 senesinde yangın geçiriyor. Başına gelmedik kalmıyor. 480 senesinde bir deprem daha geçirdiğinde o Theodosius sütununun tepesindeki İmparator Theodosius'un atlı heykeli tepeden aşağı düşüyor. 480 senesinde 6. yüzyıla geldiğimizde 1. Anastasius dönemine geliyoruz. 1. Anastasius döneminde de İmparator Anastasius o herhalde artık orada o heykelde düştüğü için çıplak duruyor sütunun üstü. İmparator Anastasius kendi heykelini dikiyor oraya. Arkasından işte Roma tarihi devam ediyor. 6. 7. yüzyıllara geliyoruz. 10. yüzyıllara geldiğimizde, 11. yüzyıllara geldiğimizde sütunun tepesinde artık bir Hristiyan azizin, sütun azizinin yaşadığını biliyoruz. Biz sütun azizleri çok ilginç konular. Sütunun tepesine çıkıyor. İnzivaya çekilmek. Ben dünya nimetlerinden elimi eteğimi çektim kardeşim diye böyle insanlar var. Ve sütunun tepesinde yaşıyor. İşte orada kendisine bir parke filan verilmiş. Yemek filan götürüyorlar adama. Kendini öyle, hatta isyanlarda filan bu sütun azizlerini zaman zaman aşağı inip halkın arasına karıştığı filan anlatılır. Yani o dönemde bir sütun azizi yaşıyormuş o sütunun tepesinde. Daha sonrasında 1204 senesine geliyoruz. İstanbul Haçlılar tabi geliyorlar, ele geçiriyorlar, mahvediyorlar ortalığı. O dönemde de İmparator 4. Alexios Mursopoulos'u, o dönemdeki Roma imparatorunu Haçlılar o sütunun tepesine götürüyorlar. Theodosius sütununu, yani bu forumun ortasındaki sütunun tepesine götürüp oradan tepe taklak aşağı atıyorlar ve bir Roma imparatorunu oradaki sütunun tepesine aşağı atıp öldürüyorlar. 1453 senesine geliyoruz. Tabi İstanbul fethediliyor. Osmanlı hakimiyetine giriyor. Türk hakimiyetine giriyor artık İstanbul. Ve Theodosius forumu Beyazıt Meydanı adını alıyor. Çünkü Osmanlı padişahı Beyazıt burada camisini yaptırıyor. Külliyesini yaptırıyor. Çok güzel. Tabi Osmanlı eserleriyle artık burası donatılıyor. Onun öncesinde de Fatih döneminde simkeşhane yaptırılıyor. Şu arkamızdaki yapılar simkeşhane yapıları. Başka yapılar, simkeşhanenin başka yapıları da var. Onlardan da anlatacağım sizlere. Beyazıt camisi yapılıyor. Daha sonra Taphaneli camilerden de Beyazıt Camisi. O dönemde o sütun duruyor. 1517 senesinde çok yoğun bir rüzgarda herhalde sütunun düştüğü düşünülüyor. Daha sonrasında da işte Cumhuriyet dönemine geliyoruz. 1928 senesine, 27 senesine gelindiğinde burada çalışmalar yapılıyor. İşte cadde filan geçirilecek filan denildiğinde burası yıkılıyor. Simkeşhane, bu diğer bölümünü görüyorsunuz. Simkeşhane'nin bir bölümü yıkıldığında bu arkamdaki o Theodosius forumunun giriş kapıları ortaya çıkıyor. Simkeşhane yıktıklarında bunları görüyorlar. Simkeşhane'nin üzerine yapılmış meğerse bunlar ve onları yıkamayacakları için bunlar da böyle kalıyor. 1957 senesine geliyoruz. O dönemde de yine yol geçirilecek filan olaylarında maalesef Theodosius forumunun bazı yapılarının, belki de birçok yapısının tahrip edildiğini biz biliyoruz. Günümüzde bir şey daha söylemeyi unuttuk. O Beyazıt Külliyesi yapılırken
Osmanlı Padişahı Beyazıt döneminde bu Beyazıt Hamamı var arkamızda. O Theodosius sütunundan bazı parçaları bulup Beyazıt Hamamı'nın altına koyuyorlar. Şimdi 2025 senesine geliyoruz tabii. Günümüzde buraya geldiğinizde o Theodosius Forumu'ndan neler bulabilirsiniz? İşte artık günümüzde Beyazıt Meydanı adını alan o forumdan neler bulabilirsiniz? İşte bu giriş kapısını bulabiliyorsunuz. Şurada bir yerde bazı restore ettikleri parçalar vardı. Yine bu giriş kapısına ait bazı parçalar vardı. Herhalde şu an üstünü kapatmışlar. Orayı da bir müze haline getirecekler galiba. Şimdi ben de bugün çünkü yeni geldim. Onu yeni gördüm. Dediğim gibi bu giriş kapısını görüyorsunuz. Theodosius Forumu'ndan bazı parçalar günümüzde park haline getirildi. Çok da güzel oldu. Daha önce otobüs durakları vardı burada. Bilenler bilir. O otobüs duraklarının o zamanki. Şimdi o park haline getirilen yerde o Theodosius Forumu'ndan işte burası yapılırken çıkartılan bazı parçalar günümüzde orada duruyor. Theodosius Forumu için gelip gerçekten yani bir şeyler görebileceğiniz bir yerse neresi? Beyazıt Hamamı. Beyazıt Külliyesi'nin hamamı tabii Osmanlı döneminde. Günümüzde orası bir müze olarak kullanılıyor ve onun içine girdiğinizde en önemlisi önce dışı zaten göreceksiniz. Burada fotoğraflarını vereceğim. Bir videosunu da çekeriz onun. Zaten duvarlarda o Theodosius sütunundan imparatorun yukarı doğru sarmal bir şekilde zaferlerini anlattığı sütundaki parçalardan bazı parçaları Beyazıt Hamamı'nın duvarlarında zaten görüyoruz. Onu da Osmanlı güzel devşirme malzeme olarak kullanmış. Bir ters takmış ama onları askerler orada tepe taklak yürüyorlar. Fakat Beyazıt Hamamı'nın içine girdiğinizde asıl en önemli yapılarla karşılaşıyorsunuz. O Theodosius sütunundan bazı parçalar bulunmuş ve Beyazıt Hamamı'nın içerisinde bir müze olarak oraya kurulmuş ve onların bir fotoğrafı var, ben de çekmiştim. Belki videosunu da çekeriz. Fakat bu Theodosius sütunundaki o askerlerle şimdi size vereceğim Trajanus Forumu'ndaki o Roma askerleri arasında sanatsal olarak biraz farklılıklar var. İmparatorluğun tabii 2. yüzyılı işte 5. yüzyılı, 4. yüzyılı arasında tabii ekonomik farklılıklar var. Sanatta da farklılıklar var. Sanat değeri biraz daha düşük diyebiliriz. Theodosius sütunundaki o askerlerle ilgili size kısaca Theodosius Forumu hakkında, yani Beyazıt Meydanı'na geldiğinizde aslında 2000 yıl önce, 1700 yıl önce burada nasıl yapılar olduğunu kısaca sizlere anlatmaya çalıştık. Theodosius Forumu'ndan, günümüz Beyazıt Meydanı'ndan şimdilik görüşmek üzere.